Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok değerli mensupları, saygıdeğer konuklarımız. Eser Stratejiler Konferansı'nda sizlerle buluşmalarımız, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Son yıllarda, son 10 yılda Türk savunma sanayi büyük atağa kalktı, büyük bir ivme kazandı ve hem ekonomik hem teknolojik büyük başarılar elde etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Savunma Sanayi Ailemizin değerli üyeleri, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Rakamlar tekrarlanacak gün içinde diye düşünüyorum. Toplam savunma harcaması dünyada 1,8 trilyon civarında olarak zikrediliyor, yansıda görüldüğü gibi. İhracatta ligler var. Bunun birinci, ikinci, üçüncü lig diye bakabiliriz. Malumunuz ligin tepesinde Amerika, Rusya gibi ülkeler var ki bunların ihracat rakamları işte 20, 30, 40 milyar dolarlar civarında geziniyor her birisinin. Bir alt lige geldiğimizde bu sefer orada işte İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler var. Bunlarınki de bir 10 milyar dolarlar bandına gelebiliyor. Daha sonra da yine üçüncü lig diyeceğimiz işte İsrail, İspanya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir lig ki biz bu lige bile tam tutunabilmiş olduğumuzu söylememiz çok kolay değil. İthalatçı ülkelere baktığımızda da burada işte Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkelerin önde geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin ihracat performansımıza baktığımızda aslında bu ithalat-ihracat makasımızın giderek kapandığını görüyoruz. Dün Mecliste Bütçe Plan Komisyonu'nda idik. Milletvekillerinden birisi ithalat ve ihracat rakamlarına baktığında ithalat rakamımızın da ihracatın biraz daha önünde hatta olduğunu görüp aslında biz ithal edip onu mu ihraç ediyoruz gibi bir soru sormuştu. Aslında rakam o değil. Buradaki rakamın büyük çoğunluğunu yıllar öncesinden dış tedarik olarak aldığımız, şu anda idamesini yaptığımız ürünler oluşturduğunu veya işte F-35 programı gibi programlardaki ve A400M gibi programlardaki doğrudan alım veya Chinook helikopterindeki olayların olduğunu belirtmek gerekiyor. Ve bu savunma ve havacılık sanayi ihracatında ilk 10 ülkeye baktığımızda burada da tablo göründüğü gibi işte bu tabloya değinmek istiyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ihracat listemizdeki liderliğinin aslında ana sebebi sivil havacılık ürünleri ve Almanya'da belki bu kaleme belli ölçüde girebilir. Türkiye'de havacılığın hızlı gelişimiyle beraber müşteri olarak yani hazır ürün alımındaki rolü bir anlamda bizim bu satışlarımızı da etkileyip orada bir ön açıcı rol oynadığını söylemek mümkün. Ülke bazlı tespitlere baktığımızda ise ihracat yaptığımız ilk 20 ülke arasında her yıl yer alan ülkeler var. Yine görüldüğü gibi batılı ülkeler. Bu da aslında doğrudan hazır ürün değil de yine parça ve işbirliği neticesinde yapılan ürünler olduğunu gösteriyor. Buradaki amacın aslında bu ilk 10-20 ülke arasına savunma ve havacılık alanında dünyada ithalat listesinde önde gelen şirketlere ve ülkelere yönelmek olduğunu görebiliriz. Şu anda ülkemiz içinde iyi performans gösteren ürünlerimizin dünya pazarında da önemli yer bulmasını beklediğimiz ürünlerimizin bu listeye bir an önce girmesi gerekiyor. Bu da etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerektiğini bize gösteriyor. Bu etkin pazarlama stratejisi derken bir şirketin tek başına çabasının bunda yeterli olmayacağını tekrar altını çizmek istiyorum. Burada devlet politikası, dışlarındaki ilişkilerimiz, büyükelçilere temas, büyükelçilerimizin, askeri ateşelerimizin fonksiyonları, gayreti o kadar çok faktör var ki umarım önümüzdeki günlerde bu faktörü konuşacağız. Özellikle bu grafiğin üzerinde çok net durmak lazım. Bu grafiğin içine hangi ürünlerin
girebileceğini, önümüzdeki 5 yıllık stratejide hangi ülkeler bazında hangi ürünlerin öne çıkarılacağını burada enine boyuna tartışmak gerekiyor. Uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla bir devamlılığı sağlamamız lazım. Burada 1, 2, 3 fuardan çok fazla sonuç alamamış olmak da cesaretimizi kırmamalı. Oralarda bayrak göstermenin kendi başına bir değeri var. Ancak her fuardan, her faaliyetten sonra geniş bir değerlendirme yapılması, eksiklerin veya yeni stratejilerin neler olması gerektiği üzerine durulmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bunu yapmadığımız zaman aynı şeyleri tekrarlaya bir yere varamayacağımız görülüyor. Çünkü çıkarılan derslerin masaya yatırılıp sektör bazında paylaşılması, devlet bazında paylaşılması, o derslerden sonra bir sonraki adımda neler yapılacağının eni konu tartışılması gibi bir kültürü çok fazla oturtamadık. Bunu zaman zaman yapıyoruz ancak bizim başkanlığımız bünyesindeki daireler başta olmak üzere buna çok fazla kafa yormaları ve her faaliyetten sonra, hatta fuar da gerek değil, her faaliyetten sonra faaliyetin girdileri çıktıları, sonrasının ne olacağı, bu faaliyetlerden sonra bizim politik olarak neleri yapmamız gerektiği, sektör olarak neler yapabileceğimiz, başkanlık olarak neler yapabileceğimiz, devletin diğer kurumları olarak neler yapabileceğimizin çok net olarak ortaya konulması gerekiyor.